Gillian Flynn ve David Fincher, Gone Girl romanının uyarlaması için bir araya geldiklerinden beri, beni bu kadar merakta bırakan ve karakterlerine yatırım yapmamı sağlayan bir psikolojik gizem geriliminin özlemini çekiyorum. Yazarın sonraki uyarlamaları karışık olsa da, hiçbirinin 2014 yapımı film kadar ilgimi çekemediğini hissettim. Bu nedenle, Prime Video'nun The Better Sister'ının sadece bu boşluğu doldurmakla kalmayıp, aynı zamanda manevi bir devam filmi olarak da çalıştığını görmekten daha fazla memnun olamazdım. Alafair Burke'ün 2019 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan The Better Sister, izleyicileri bir moda dergisinin yüksek profilli yöneticisi olan Chloe Taylor'la tanıştırıyor, kocası Adam ve üvey oğlu Ethan'la birlikte yaşadığı hayat, Ethan'ı öldürülmüş halde bulunca yerle bir oluyor. Polis soruşturmaya başlarken Chloe, Ethan'ın annesi ve aile travması ve bağımlılıkla dolu karanlık geçmişi onu Chloe ve Ethan'dan uzak tutmuş olan kız kardeşi Nikki ile yeniden bir araya gelmek zorunda kalır. Soruşturma eski sırları ortaya çıkardığında, ailenin zaten çürük olan temeli daha da sınanır. The Better Sister'ın gizem ve karakter draması karışımı tanıdık ama etkili. Birbirinden uzak aile üyelerini bir araya getiren bir cinayet kurgusu kesinlikle The Better Sister dünyasına en orijinal giriş değil, ancak dizinin zaman çizelgesi ve gizemle oynama şekli bu aşinalığın üstesinden oldukça hızlı bir şekilde gelmeye yardımcı oluyor. Joe ve Ethan gibi biz de adamın ölümünün ardından yaşanan baş döndürücü olayların içine o kadar çabuk atılıyoruz ki, verilen her yeni bilgiyi değerlendirmek için çok fazla zamanımız olmuyor ve bu da tahmin yürütmemizi etkili bir şekilde sağlıyor. Nicky'nin bu türdeki diğer karakterlerle olan benzerliklerinin üstesinden gelmesini sağlayan bir dürüstlük ve özgünlük var. Bu öngörülemezliğe, dizi sorumlusu Olivia Milch'in 8 bölümlük sezonu çok yönlü karakterler sunmak için iyi bir şekilde kullanması da yardımcı oluyor. Chloe'nin kendini mükemmel bir hayat sunmaya adaması biraz tanıdık geliyor, özellikle de zengin karakterlere odaklanan son dönemdeki pek çok dizi tam da bunu yaptığı için. Benzer şekilde, Nicky'nin aile içi istismarla ilgili geçmişi sıradan olsa da, yazımdaki dürüstlük ve özgünlük onun bu türdeki diğer karakterlerle benzerliklerinin üstesinden gelmesini sağlıyor. Dizinin gizeminin en önemli şey olduğu düşünüldüğünde, Burke'ün kaynak romanına aşina olmadığım için, kendimi The Better Sister'ın soruşturmasının nasıl sonuçlanacağını büyük ölçüde tahmin edemezken bulmam da güzeldi. Karakterlerin motivasyonları o kadar sık değişti ki, sadakatleri neredeyse hiçbir zaman tam olarak belirlenemedi, ancak bu, herhangi birinin çok geniş veya kötü yazılmış olduğunu hissettirecek kadar fazla değildi. Aksine, gerçek katili asla tam olarak belirleyemeyeceğimiz kadar çok soru işareti bırakıyor. Nihayetinde, The Better Sister'ın olay örgüsünün beni biraz daha fazlasını istemek zorunda bıraktığı yer, dizinin bazen uzatılmış gibi hissettiren orta bölüm grubuydu. Her ne kadar genel olay örgüsü için tamamen değersiz olmasa da, yukarıda bahsedilen ipuçlarından bazıları bu bölümlerde katmanlaştıkça, bu alt konuların çoğu adamın cinayetinin soruşturmasını geride bırakmaya başladı. Daha da kötüsü, dizinin sonunda bazılarının çözülmemiş olması, muhtemelen potansiyel bir ikinci sezon için açık kapı bırakmayı amaçlıyor, ancak dizinin başka türlü kesin olan sonunu baltalıyor. Karanlık komedi ve hareketli drama karışımı, bu filmi mükemmel bir Gone Girl halefi yapıyor. Karmaşık konusu kesinlikle sürükleyici olsa da, The Better Sister'ın asıl parladığı yer üslubu. Daha önce Ocean's 8'in senaryosunu da yazan Milch ve yazar ekibi gizem, komedi ve karakter draması arasında harika bir denge kurarak filmi daha da heyecanlı hale getiriyor. Gülmemize izin veren karakterlere sahip olmak sadece daha ilişkilendirilebilir hissetmemize yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda onları takip etmeyi sürdürmeyi de kolaylaştırıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri, adamın cinayetini araştırmakla görevli, anlayışlı ve azimli dedektif Nancy Guidi rolündeki Kim Dickens ile Matt Bowen rolündeki Becky Epper mezunu Bobby Nader'i. Dickens, Guidi'ye o kadar sağlam bir gerçeklik ve gerçekçi bir mizah duygusu aşılıyor ki, arayışında onu desteklememek neredeyse zor. Diziye getirdiği benzersiz tavır ve ciddiyet, dedektif Rhonda Bonney'nin Flynn romanından çıkıp Burke'ünkine girmiş gibi diziyi Gone Girl'ün devamı gibi hissettiriyor. The Better Sister'ın topluluk kadrosunun hepsi muhteşem performanslar sergiliyor. Sanki dizinin senaryosu ve hikayesi kendi başına yeterince iyi değilmiş gibi, The Better Sister aynı zamanda harika performanslar sergileyen mükemmel bir oyuncu kadrosuna sahip olmanın da avantajını yaşıyor. The Sinner ve Sandy gibi yapımlar sayesinde bu türe zaten aşina olan Jessica Biel, Chloe'nin her şeyi kontrol etmekten yavaş yavaş vazgeçişini izlerken gerçekten ilgi çekici.
Elizabeth Banks'in komedinin gerçek dramatik yeteneklerini zayıflattığı birkaç anı var kuşkusuz ama hasarlı, ama iyi niyetli Nick'in katmanlarını açarken büyük ölçüde kalbimi kırdı. Belle ve Banks'in ötesinde, kardeşlik dinamikleri de didişme anlarında inanılmaz derecede gerçekçi hissettiriyor ve Dickens'in yukarıda bahsedilen harika dönüşü, The Better Sister'ın oyuncu kadrosunda öne çıkan şaşırtıcı bir yüz, Ethan rolündeki Majel Ace Donovan. 90S Show mezunu oyuncu, Ethan'ın temkinli doğasını daha nazik ruhuyla dengeleyerek harika bir iş çıkarıyor. Sadece onun yapıp yapmadığını tahmin etmemizi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bunu yapmak için potansiyel nedenlerine de sempati duyuyoruz. İkinci sezona ihtiyacı var mı bilmiyorum ama The Better Sister gizem türüne çok yönlü yeni bir giriş.